Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben stajyer doktor Denizhan Özgan. 7. videomuzda Almanya'da tıp stajına nasıl kabul aldığım hakkındaki serimize devam ediyoruz. Bu videoda sizlere bekleme sürecinden ve negatif dönüşlerle ilgili aktarma yapacağım. Bir önceki videoda sizlere mail iç yazısı hazırlama ve özgeçmiş organize etmeden bahsetmiştim. Bu şekilde mailimi hazırladıktan ve diğer belgelerimi de ekledikten sonra seçtiğim akademisyenlere mailimi ilettim arkadaşlar. Ve sonra tabii ki en sinir bozucu aşamaya geldik. Bekleme sürecine. Hiçbir dönüş alamadığınız ve tamamıyla oturup beklediğiniz, zaman geçtikçe karamsarlaştığınız bu süreçte moralinizi yüksek tutmak oldukça önemli arkadaşlar. Şöyle ki Almanya'nın evrak işlerinde yavaşlığı bütün dünya tarafından bilinmekte ve akademisyenlerin hafta sonlarını tamamen kendilerine ayırdığı için herhangi bir mail kontrolde yapmamaları süreyi oldukça uzatmakta. Bu yüzden size tavsiyem maillerinizi hafta içi göndermeniz arkadaşlar. Tabii ki benim gönderdiğim birçok mail hafta içindeydi ve akademisyenlere açıkça yazmış olmama rağmen birçok yerden hiç dönüş alamadım. Almanya gibi uluslararası camiada eğitimi marka haline gelmiş bir yerde bulunan akademisyenlere staj için tek başvuranın siz olduğunu düşünmek naiflik olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden herhangi bir dönüş almama ihtimalinizi de kesinlikle göz önünde bulundurmanız lazım. Bu noktada eğer başvurunuzun üzerinden birkaç hafta gibi bir süre geçtiyse bir hatırlatma maili göndermeniz faydanıza olabilir. Tabii ki süreyi uzatmak ya da kısaltmak da sizin elinizde. Benim şansıma maili gönderişimin ertesi gününde 2 tane red cevabı gelmişti arkadaşlar. Açıkçası moralim sıfıra inmişti ve oldukça karamsarlaşmıştım. Ancak hiç şüphesiz ki negatif dönüşte bile nezaketimizi korumalıyız arkadaşlar. Bu yüzden dönüş yapan akademisyenlere red cevabı olmalarına rağmen ilgilendikleri ve zaman ayırdıkları için teşekkür maili gönderdim. Bunu size de tavsiye ederim arkadaşlar. Reddedilme sebeplerim ise pandemi süreci devam etmesi ve kontenjanların dolu olmasıydı. Bu yüzden başvurunuzun erken tarihlerde olması sizin elinizi güçlendirir. Tarih ve bölüm anlamındaki bu erken davranış sizi daha öne taşıyacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat etmeyi unutmayın. Bu arada eğer şansınız yaver giderse mail gönderişinizin ertesi gününde bile kabul maili alabilirsiniz arkadaşlar. Bu takdir edersiniz ki tamamen şans işi olacaktır. Cevap bekleme süreci ve negatif geri dönüşler hakkındaki videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizlere kabul maili ve ev ayarlama sürecinden bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın ve tabii ki kanalıma destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.